Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık motif modelini çalışacağız. Tığ ile örülen tunus modeli arkadaşlar ve istediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz bir model. İsterseniz şöyle minicik bir motif çalışıp birleştirerek bir bebek battaniyesi, bir hırka, yelek yapabilirsiniz. İsterseniz tek seferde istediğiniz kadar büyütüp bir bebek battaniyesi, bir yatak örtüsü yapabilirsiniz. Arkadaşlar tek seferde ördüğünüzde şu şekilde kenarlarını bırakabilirsiniz. Çok şık duruyor. Ama ben motif örüp birleştirmek istiyorum dediğinizde ben videonun sonunda hemen buraların kapanışını sizlerle paylaşacağım. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Alize'nin Cotton Gold iplerini kullandım ve şimdi size göstereceğim iplerde yine aynı Alize'nin Cotton Gold ipleri. Kullandığım tığ numarası, ben biraz minik tığ kullanıyorum. 2 milimlik tığ kullandım ama ideali 2,5-3 numaradır arkadaşlar. Yani 2,50 milim ve 3 milimlik tığ kullanabilirsiniz ya da elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalımın tamamen ücretsiz kalabilmesi için sizin beğenilerinize, yorumlarınıza ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanıza ihtiyacım var. Bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle gri ipimle başlıyorum ve hemen şu bantların açıklamalarını da yapmak istiyorum. Beni takip eden arkadaşlar bilirler, elimde egzamalar var. Şöyle de şunu da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Şuralarda kötü bir görüntü olmaması için şöyle bunları yapıştırdım. İlaçlarımı kullanıyorum. İnşallah en kısa zamanda geçecek. Bunların da açıklamalarını yapmak istedim. Evet. Hemen şöyle ipime bir düğüm yaparak başlıyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Hemen önümdeki zincire batıp hemen tığıma ilmek topluyorum. Yine 5 tane ilmeğim olacak tığımda. Tunus işini yapanlar bilirler. 2 4 5. Önce bir ilmek, sonra 2 2 2 ve 2 kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın tepelerde duran, şöyle net miyiz? Tepelerde duran şu ilmeklere batıyorum. Bakın. Şöyle 2 oldu. 3 4 ve sonuncu ilmeğe batıyorum. 5. Yine önce 1, sonra 2 2 2 ve 2 olarak kapatıyorum ve sonuncu sıram bir zincir. Bakın hemen önümdeki şu ilmeğe batıyorum. Üstten ilmeklere batıyoruz bakın. Ve tığıma yine 5 tane ilmek topluyorum. 4 oldu. Ve yine 5. Ve yine aynı şekilde 2 2 kapatıyorum. İlk motifimizin ortasını oluşturmuş olduk. Şimdi krem ipimi geçeceğim. Burada kesmek istemiyorum ipimi. Normalde ipi kopararak yapıyoruz ama bu sırada koparmadan yapıyorum. Şöyle ipimi arkaya sabitledim. Bir zincir çektim. İplerimi düzelttim şu şekilde. Evet. Şimdi yine burada bakın üstten ilmek alarak biraz sıkıştırmışım burayı. Buraya zor girecek. Biraz bol, elimizi gevşek tutarsak buralara daha rahat tığımız girebilir. Yine aynı şekilde devam edeceğim burayı. 3 sıra gidip geleceğim. Bakın 5. Önce 1, sonra 2 2 2 2. İlk sıramı yaptım. İkinci sıram için zincirimi çektim ve yine 5 tane ilmek topluyorum. 3
4 ve şunun ikisine batalım. 5. İkinci sıramı da kapatıyorum. Ve üçüncü sıra. Yine zincir çekerek başladım. İlmek topluyorum. Burayı zaten anlaşıldı diye kabul ediyorum ben. Bu şekilde sadece 5'er tane ilmek topluyorum. Bakın hep tepelere batıyorum. Şöyle şurada ben biraz sıkı çektiğim için tam alamıyorum. Bakın bu şekilde üçüncü sıramı da yaptım. Şimdi burayı kapatıp kenara gelmem lazım. Bir zincir çektim. Önümdeki ilk ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Önümdeki tepeye battım. Kaydırdım. Tek tek batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sonuncusuna battım. Kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki şu ilmeğe battım. 1 şöyle 2 3 daha sonra şu iki modelin ortasına batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde ilmek toplayacağım. Bir zincir çektim. Şöyle yine 5 tane ilmek toplayacağım. 2 oldu. 3 4 bir de şöyle en sondan alacağım. 5 yine aynı şekilde topluyorum. Bakın bu şekilde olacak. Bir zincir, az önce yaptığım gibi 3 sıra gidip geleceğim. 3 4 ve 5 2 2 kapatıyorum. Önce 1 sonra 2 2 bir zincir, sonuncu sıramı yapıyorum. Ekranın karşısında ellerim sıkılaşıyor, bilmiyorum. Umarım net görünüyordur. Tam tepelere batıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok sıkıştırmayayım diyorum. Niye bu kadar sık oldu bilemedim. Şöyle 2 2 topladım. Yine kaydırma yöntemiyle şöyle şurayı çerçeveleyeceğim. Yine bakın tepeye battım, kaydırdım. Tepeye batıyorum, kaydırıyorum. Burada bir zincirim var ve şöyle arkadan ilmeklere batıyorum. 2 şöyle 3 ve dördüncüyü tam şu dibe batıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve yine 5 tane ilmek toplayacağım. 1 2 3 4 bir tane de tığımda vardı, 5 oldu ve bu şekilde devam edeceğim. Yine ben burayı 3 sıra yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıramı bitirdim. Tekrar kaydırma yaparak diğer tarafa geleceğim. Bu şekilde. Üçüncü sıradan sonra zaten model kendiliğinden ilerleyecek. Evet, burada bir zincirim var. Hemen arka ilmeklere batarak burada da kaydırmamı yapıyorum. Ve en son yine bakın şu araya batıyorum. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Yine 5 tane ilmek topluyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5.
Ve yine aynı şekilde kapatıyorum. Yine 3 sıra bu şekilde örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Kaydırmamı yaptım. Sona kadar geldim. Ve bakın, ilk battığım yere tekrar batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şöyle sakladığım ip de çıktı. Beraber saklayacağım onları. İkinci sıramız da bu şekilde. Şimdi 3. sıraya pembe ile başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle pembe ipimi uzunca tutuyorum. Ve hemen şu ilk modelin arkasına şöyle uzunca koydum. Bakın, burada ilmeklerim var. İlkine batıyorum. Şöyle tek ilmeğine battım. Bir zincir çektim ve yine burada 5 tane ilmek toplayacağım. Şöyle tek tek batarak 2 oldu. 3. Şöyle tam batalım. Tığım küçük olduğu için ipim ayrılıyor maalesef. Evet. 4. Bir buradan da bir tane alıyorum. 5. Önce 1. Sonra 2. 2. 2. 2 olarak kapatıyorum. Bir zincir, bakın yine tepelerden aynı şekilde arkadaşlar 3 sıra bu şekilde devam edeceğim. 3 4 ve sonuncu da batıyorum. Ve önce 1, sonra 2 2 2 2 kapattım. Son sıram, burayı kesmek istemiyorum. Şu kafanızı karıştırmamak adına siz benim iplerimin ayrıldığına bakmayın. Eminim sizinki çok güzel olacaktır. 4 ve 5. Önce 1, sonra 2 2 kapattım. Şimdi buradan bir zincir çekip yine çerçeveliyorum kaydırmayla. Şöyle tepeye battım, kaydırma. Tepeye batıyorum, kaydırma yapıyorum. Şöyle tepeye batıyorum, kaydırma. Burada bir zincirim vardı. Ve yine şöyle ilmeklerime batarak tek bir ilmeğe batmanız yeterli. Şöyle kaydırma yapıyorum. 2 ve en sonuncuyu şuraya batıyorum. 3 ve şöyle 2 renk arasına battım, kaydırma yaptım. Şimdi burası önemli çünkü artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın, burada yine 5 tane ilmek toplayacağım. 1 2, daha doğrusu 3. Birincisi tığımdaydı zaten. 4. Hemen şuradan 5.'yi alıyorum. Bakın, 5. 6.'yı diğer modelin ilk sırasından aldım. Kaydırmayla içinden geçirdim. Daha sonra 2 2 kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine tepe noktalarından 2 oldu. 3 4 ve 5. 6.'yı yandaki modelin ikinci sırasından alıyorum. Bakın, şu şekilde hemen yanındakinin içinden geçirdim. Daha sonra 2 2 kapatıyorum. 3. sırada aynı bir zincirle başladım. 2 3 4 5 6.'yı 3. sırada. Ama diğerinin içinden geçirerek. Daha sonra 2 2 kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada yine kaydırma yapıyorum. İlk tepeden başlayarak kaydırmamı yapıyorum.
Evet. Burada sona geldim. Hemen şöyle önümdeki ilmeğe batıp kaydırmamı yaptım. Evet arkadaşlar, yine burada bir zincirimi çektim ve yine ilmek topluyorum. İki, dört, beş ve ilmeklerimi topluyorum. Daha doğrusu kapatıyorum. Yünler acaba ipler sıcaktan mı böyle ayrılıyor bilemedim. Burası çok sıcak. Fazla sıcak. Biliyorsunuz ben Antalya Manavgat'ta yaşıyorum. İnanılmaz sıcak. Klimalar açık. Ama klimalar fayda etmiyor. Şu anda klima çalışıyor içeride, fakat benim ellerim terliyor. Ondan da böyle biraz elim çok hareket edemiyor iple beraber. Bilmiyorum sizin yaşadığınız şeyler nasıl, ama burası bayağı kötü diyebilirim. Dışarı çıkamıyoruz gündüz mesela. Genelde böyle güneş battıktan sonra çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü gündüz dışarıda gezilecek gibi değil. Evet. 3. sıramı bitirdim. Yine kaydırmayla devam edeceğim burayı çerçevelemeye. Evet. Sizler elinizi bol tutarsanız böyle benim gibi zorlanmazsınız. Evet. Burada bir zincirimi unutmuyorum. Ve hemen devam ediyorum. 1 2, bence de sıcaktan böyle oldu bu ipler. Salmışlar kendilerini. Evet. Burada hemen iki modelin arasına battım. Yine kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Ve yine burada ilmek toplayacağım. 2 3 4 ve 5. 6.'yı nereden alıyorduk? Hemen yandaki modelin ilk sırasından, şöyle tek ilmeğinden alıyorum ve önümdeki ilmeğin içinden kaydırıyorum. 2 2 kapatıyorum. Az önce gösterdiğimin aynısı arkadaşlar, ama yeni başlayanlar için şöyle tam kapatacağım diyorum, burayı da göstereyim, kapatmayayım. Şaşırabilirler çünkü. Bakın, arkada ilmeğim, sonuncu ilmeğim, 5. 6.'yı 2. sıranın arkadaki tek ilmeğinden aldım. Diğer ilmeğin içinden geçirdim. Aslında inanılmaz kolay bir model. Dediğim gibi bu 3. sıraya gelene kadar birazcık kafanız karışabilir yeni başlayanların. Zaten örgüyü bilenlerin hiç kafasını karıştıracak öyle çok zor bir model değil. Ama yeni başlayan 3. sırada eminim ki direkt mantığına oturacaktır model. Gördüğünüz gibi burayı da bitirmiş olduk. Burada zincirimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Bu sırada eminim ki model oturdu. Eminim ki öğrendiniz. Fakat ben bir sıra daha göstermek istiyorum. Çünkü şu ortaya yaptığımız modeller her sırada bir tane fazlalaşıyor. Yani bu sırada ortaya bir tane yaptık. Bir sonraki sıra 2, 3, 4, 5, 6 diye şu ortalar hep artacak. Ben hemen bu sırayı aynı şekilde gösterdiğim gibi bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Bir zincirimi çektim. Hemen burada kaydırmamı yapıyorum. Evet, bitirdim ve ilk battığım noktaya tekrar batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum.
İlk başta dediğim gibi motiflerin büyüklüğü tamamen size kalmış. İsterseniz şöyle minik minik motifler yapıp da birleştirebilirsiniz. Şöyle gri ipi kesmemişiz. Uzunca kesiyorum ve daha sonra aralarında saklayarak kaybedeceğim arkadaşlar. Ben araya saklayarak örmek istemiyorum şu anda. Sizin kafanızı karıştırmamak amaçlı. Ama sizler böyle örerken şu ipleri de aralarda saklarsanız sonradan saklama gereği duymayacaksınız. Yine gri ipimi aldım ve herhangi bir trabzan tepesinden, yani şuralardan başlıyorum. İlkini şöyle battım. Hemen ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Burada yine ilmek topluyorum 5 tane. Hep ilmeklerimiz 5 tane. 3 4 sonuncuya batıyorum 5. Önce 1, sonra 2 2 2 2 kapattım. Bir zincir çektim. Tepelere batarak yine ilmek topluyorum. Burası yine aynı şekilde. Ben yine burada bu şekilde 3 sıra yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 3 sıra ördüm. Bir zincir ve yine burada kaydırmayı yapmaya başlıyorum. Şu şekilde. Yine benimkiler bayağı sıkı olmuş. Evet. Şimdi burada yine benim bir zincirim var. Ve yine 3 tane ilmek kaydıracağım. 1 2 ve 3. Yine iki renk arasına şöyle batıyorum, kaydırıyorum. Ve burada yine ilmek topluyorum. Bir zincir çekerek. 2 3 4 ve hemen şuradan alıyorum bir tane de 5. 6. yandaki ilmeğin ilk sırasından aldım. Diğer ilmeğin içinden geçirdim. Ve burası da aynı şekilde, zaten bir alt sırada yaptığımızın aynısı. Bu şekilde devam edelim. Bakın bu şekilde 3 sıramı bitirdim. Bir zincir ve kaydırmamı yapıyorum. Evet, buraya geldim. Burada yine ilk şöyle ilmeğe tek ilmeğinden battım, kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve yine burada ilmek topluyorum. 2 3 4 ve 5 ve yine buradan ilk sıradan arkadan ilmeğimi aldım, içinden geçirdim ve bu şekilde yine 3 sıra devam edeceğim. 3 sıramı yaptım. Bir zincir, kaydırmamı yapıyorum. Bakın tam köşeye geldim. Şu orta bölüm, şuralar köşe. Köşeyi sadece kendi kendine örüyorum. Bir zincir çektim, 5 tane ilmeğimi topladım. 4 oldu ve 5. Bu şekilde tek başına örüyorum. Ve şuraya geldiğimde bakın, bu sırayı bitirdiğimde buradaki gibi yine 2 tane model çalışıyorum. Tek model, çift model, yani beraber örüyorum. Bu şekilde bu sırayı da aynı şekilde bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıramı bitirdim. Kaydırmamı yaptım ve en son ilk battığım yere batıyorum. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Dediğim gibi, eğer tamamen büyütecekseniz, yani tek parça bebek battaniyesi yapacaksanız hiç kenar kapatmaya gerek yok. Kenarları bu şekilde bence çok hoş duruyor. Ama illa kapatacağım derseniz hemen şöyle kapatmayı da göstermek istiyorum.
Evet arkadaşlar, krem ipimi alıyorum. Şöyle herhangi bir uçtan şöyle ilmeğe battım. Arkadan krem ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine 5 tane ilmek toplayacağım. 2 3 4 ve 5. Burada önce 2 ilmek topluyorum. Daha sonra 4 ilmeği birden kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen şurada duran bakın ilmeğime batıp ilmek çekiyorum arasından. 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı yere bakın. Battım, kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle dibine batıp tekrar kaydırma yapıyorum. Şöyle şu köşeyi yapmış olduk. Şimdi yine burada 5 tane ilmek toplayacağım. Tığımdaki ile beraber 2 oldu. 3 4 ve 5. 6. yine ilk sıradan şöyle arka ilmekten aldım. Diğer ilmeğin içinden geçirdim. Önce 2 kapattım. Tığımda 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yani burada eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şimdi 4 tane ilmeğim kaldı. Şöyle 2 3 sonuncuya batıyorum 4. 5.'yi ikinci sıranın arka ilmeğinden aldım. Diğerinin içinden geçirdim. 2 ilmek kapattım. Tığımda 3 ilmek var. 3 ilmeği birden topluyorum. Bir zincir çektim. 1 2 toplamda 3 ilmeğim var. Dördüncüyü 3. sıradan aldım. İçinden geçirdim. Ve buradaki 3 ilmeği birden kapattım. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk ilmekten şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle düzeldi. Şimdi bir zincir çektim. Yine 5 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5. 6. yine karşıdan aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Şöyle bakın. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir hemen sayıyorum. Burada 4 ilmek toplamam lazım. 2 3 ve 4. 5.'yi karşıdan ikinci sıradan çektim. Bir kez kapattım. 3 ilmeği aynı anda. Bir zincir. Şimdi 2 tane ilmeğim olacak. Pardon, 3 tane. 4. 3. sıradan aldım. İçinden geçirdim. 3 ilmeğim var. 3'ünü aynı anda kapattım. Bir zincir çekiyorum ve hemen tepe noktasına batıp kaydırmayla tepe noktasına geldim. Bir zincir çektim ve buralarda ne yaptıysak burada da onu yapıyoruz. Hemen şu köşe kısmını tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çekip kaydırmayla kapattım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum, ilmek topluyorum. Yine 5 tane ilmek topluyorum. 3 4 ve 5. Önce 2 ilmek kapattım. Daha sonra 4 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir çektim. Hemen şuradaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım ve 2 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir, yine aynı yere batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tam dibine batıp yine kaydırma yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum, bakın. Şu şekilde
devam ediyor. Ve yine buralar aynı şekilde. Burada ne yaptıysak diğer taraflarda da aynısını yapıyoruz. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Kapatmadan bu şekilde yapılıyor. Yani eğer motif yapıp birleştirecekseniz, hatta bunu yaptıktan sonra bir sırada sık iğne geçerseniz veya ikili trabzan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bence sık iğne daha iyi olur. Bir sıra sık iğne, daha sonra birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.